Tarihteki sayısız kahramanlardan biri Süleyman Askeri Bey. Nice kahramanların hikayesini yazmıştır tarih. Ama Süleyman Askeri'nin yeri ayrıdır. Türk ordusunun en şerefli subaylarındandı o. Sorumlu olduğu birliği harp alanında bizzat en ön cephede, yürüyemez halde ve yaralı olmasına rağmen yönetecek kadar fedakar bir kurmaydı. Süleyman Bey 1884'te bugünkü Kosova'da doğmuştu. Babası Halil Vehbi Paşa ise bir süre Afyon Redif Taburu'nun komutanlığını yapmış bir askerdi. İlk eğitimin akabinde Edirne Askeri Okulu'na giden Süleyman Bey, burada öğrenim gördüğü süre boyunca Kuşçubaşı Eşref ve Yenibahçeli Şükrü gibi isimlerle dost olmuştu. Bu bağlantıları ileride Türk Teşkilatı'nın gizli bir yapılanmasına katılmasını sağlayacaktı. Harp okulundan sonra teğmen rütbesiyle mezun olduktan sonra Osmanlı ordusuna yüzbaşı olarak katılmış ve göreve başladığı sırada Makedonya karmaşasının içinde bulmuştu kendini. O yıllarda Müslüman halka yapılan zulümler ve bu kıyımı gerçekleştiren çetelere karşı zorlu mücadelesiyle göstermişti kendini. Buradaki çetelerle yaptığı mücadelelerle büyük başarı gösteren Askeri Bey birçoğunun da kökünü kazımayı başarmıştı. İşte asıl olayın kopacağı yer olan Bağdat Jandarma Okulu'ndaki hocalık görevini de bu başarısı sayesinde elde etmişti. Bağdat'ta görevde bulunduğu dönemde başlayan Trablusgarp Savaşı'na da gönüllü olarak katılmıştı. Buradaki şehirlerde bulunan aşiretlerle yaptığı görüşmelerle toplumsal örgütlenmede başarı sağlamıştı. Bölgede bulunan diğer aşiretlerin de kazanılmasında ve imparatorluğa karşı düşmanlıkları olan çeşitli aşiretlerle de uzlaşmaya varılmasında etkili bir isim olmuştu. Bu çabası sonucunda Bingazi'deki gönüllü birliklerin başına kurmay olarak getirilmişti. Zaten aşiret liderleri bir tek onu tanırdı devlete karşı. Trablusgarp'taki direniş devam ederken Osmanlı İmparatorluğu bir anda Balkan Savaşları'nın ortasında kaldı. Trablusgarp'taki gönüllü subaylar İtalyanlarla yapılan barış sözleşmesinden sonra yeni savaş bölgesine gittiler. Ancak 1. Balkan Savaşları Osmanlı İmparatorluğu için tam bir hüsran olmuştu. Trakya'nın doğusu ve batısı Bulgarlarca işgal edilmişti. Hemen ardından çıkan 2. Balkan Savaşı Balkan devletlerinin toprak paylaşma hırsından patlak vermişti. Bu durumu fırsata çevirmek isteyen Enver Paşa, 2. Balkan Savaşı'nda kaybedilen Edirne'yi geri almak için bu sefer Kuşçubaşı Eşref'i görevlendirdi. Bu harekata da katılan Süleyman Bey, ordu komutanı olarak yer aldı. Görev alacağı haberini alınca tepkisi, gerekirse her şeyimi feda ederim ve seve seve ölüm cezasını kabul ederim şeklinde oldu. Doğu Trakya ve Edirne başarıyla geri alındı. Ancak bölgenin batı kısmındaki Müslüman topluluklar Bulgar çetelerinin eziyetlerinden müzdaripti. Süleyman Askeri Bey bundan sonra bölgede Süleyman Zeynel Abidin adıyla bilinecekti ve faaliyetlerini bu şekilde kamufle olarak sürdürecekti. Ve en nihayetinde bölgeyi çetelerden temizledi ve düşmanlardan arındırdı. Tüm bu çabalarıyla Süleyman Bey, Batı Trakya'da bir hükümet kurulmasına bile ön ayak olan isim oldu. Çetelerden ele geçirilen silahlarla ve gönüllülük prensibiyle bir tavır oluşturuldu. Ancak Batılı devletlerin tepkisinden çekinen Sadrazam Said Paşa yönetiminin baskısı sonucu kurulan bu Türk devleti kendi kendini feshetti. Halihazırda maddi sıkıntı içerisinde olan merkezi yönetim Fransa'ya borçluydu ve gelen baskılara da direnç gösteremeyecek bir haldeydi. Bu yüzden Süleyman Bey ve onun birliklerine geri dönmeleri için emir verildi. O sırada Mühacirun adlı göç komisyonu geri çekilme emrini protesto ettiğini açıkladı. Zira geri çekilirlerse bölgedeki Müslüman kıyımları devam edecekti. Ancak Osmanlı Devleti'nin kararı kesindi ve batılı devletlere direnecek gücü de yoktu. Birkaç aylık ömrü olan bu Türk Cumhuriyeti'nin Bulgarlara terk edilmesi sonucu Süleyman Bey İstanbul'a dönmeye karar verdi. Artık direnecek bir şey kalmamıştı. 1. Dünya Savaşı sırasında İngilizlerin başlattığı petrol avı Basra'nın işgaliyle sonuçlandı. Bu sefer görev Basra'yı kurtarmaktı.
Başarıyla sonuçlandırdığı operasyon sonucu Süleyman Bey, Teşkilat-ı Mahsusa Başkanlığı görevine bir de Irak Genel Komutanı rütbesini ekledi. Basra'daki görevi sırasında bölgedeki nüfus sahibi Arap ailelerle yakın temas kurdu ve savaşan asker eksikliğini aşiretlerin güçleriyle kapattı. 5 saatlik bir çatışma sonrasında sayıca fazla olan İngilizlerin geri çekilmesini sağladı. Ancak bu çatışma esnasında 2 ayağından yara alan Süleyman Bey Bağdat'a sevk edildi. 2 ayağı da askıya alınmış halde olmasına rağmen askerlerini komutansız bırakmadı ve elinde kağıt kalemle İngilizlere karşı taktik üretmeye devam etti. Çatışmanın ikinci devresinde harbe sedye üzerinde kimi zamansa koltuk değnekleriyle katıldı. Süleyman askerinin harekat planına göre asıl gücü oluşturan 20.000 kuvvet bulunuyordu. İngilizlerse ilk savaşta yenilgiye uğradığından ordusuna takviyede bulunamamıştı. Ancak Kanal cephesinde Osmanlı birliklerini geri püskürten İngilizler, Hintli askerleri de destek alarak içeri doğru ilerlediler. Süleyman askerinin ordusu üst üste 2 gün yapılan ağır silahlı saldırılarla geri püskürtüldü. Birbirine sağlam bağlı olmayan düğümler yavaştan çözülmeye başlıyordu. Osmanlı birliklerinin başarısız olduğunu gören Arap aşiretlerinin tavırları değişmeye başladı. Birçoğu savaş alanından kaçarken birçoğuysa ölü soygunculuğu yapmaya başlamışlardı. Anlatılanlara göre Osmanlı ordusunda savaşan Araplar hücuma geçildiğinde yerlerinde kalmış ve savaşın sonucunu bekleyip kaybedeni soymaya başlamışlar. Kaybeden hangi taraf olursa olsun akbabalar gibi cesetlerin başlarını üşüşüp onları soymuşlardı. Süleyman askeri şaşkınlığı ve yarı yolda bırakılmış olmanın verdiği öfkeyle ağzından şu kelimeler döküldü: "Böyle müşkül ve hayati bir zamanda bile harbe seyirci kalmaktan utanmıyor musunuz? Köpekler bile mahallelerine yabancıları yaklaştırmazlar. Onlar kadar bile olamadınız." Çatışmanın çok şiddetli olduğu ve etrafa şarapnel parçalarının saçıldığı bir anda arabaya zorla bindirilen Süleyman Bey'e Arap aşiretlerinin büyük bir kısmının düşman tarafına geçtiği istihbaratı ulaşması sonucu tüm ümidini kaybetti ve bindirildiği araçta yenilgiyi kabullenmeyip kendi silahıyla intihar etti. Henüz 31 yaşında hayata veda eden kahraman Süleyman Bey'in bedeni Mühayle'de bulunan karargahına götürüldü. Kısa ama bir dolu kahramanlıklara imza attığı yaşamının sona ermesinden sonra kendisine Şura-i Devlet kararıyla şehit unvanı verildi.